Bugünkü konumuz Michael. Bu ilk film incelememsi videom ve tabii ki Michael filmini seçmemin özel bir sebebi var. Filme girişmeden önce ciddi bir MG fanı olduğumu söylemem lazım. Yani işte küçükken danslarını yapmak, albümlerini komple dinlemek, işte oyuncağına sahip olmak ki bayağı güzel bir oyuncağı vardı. Öldüğünde ağlaman falan gibi şeyleri düşünecek olursak ben MG'yi seviyorum. Ama filmi hem tarafsız hem taraflı yorumlayacağım, hiç merak etmeyin. Bu arada filme gitmeden bir gün önce akşam TikTok'ta bir video ile karşılaştım. Adam ya yarın filme gideceğim ama şu an filmin yorumlarını ve işte puanlarını görüyorum ve nasıl bir filmle karşılaşacağım falan diye böyle endişesini anlattığı bir video vardı ve film en azından ilk günlerde, sonradan hiç bakmadım, bayağı düşük puanlar almış. Yani 3, maksimum 4 falan gibi böyle ciddi düşük puanlar almış. Hala bir endişeye kapıldım ama yine de gittim çünkü Michael'ın filmiydi. Tabii ki gidecek. Şimdi spoilersız filmden bahsedeceğim öncelikle ama çok da bir spoilerlık yanı var mı emin değilim ama yani spoiler kısmına geçince haber edeceğim, hiç merak etmeyin. Ama o sırada ne yapabilirsiniz? Mesela beğenebilirsiniz videoyu. Çünkü videoyu güzel video. Takip bile edebilirsiniz. Nasıl olsa beleş, öyle düşünün. Devam ediyorum. Şimdi film MJ severler için 10 üzerinden 7 gibi bir puan alabileceğini düşünüyorum. Belki 8, çok fanıysan 8 de olabilir. Filme gitmeden önce kaç puan verirdi? Bilmiyorum, o puan sistemini hatırlamıyorum ama muhtemelen biraz düşük verebilirdi. Bunu şu sebeple söylüyorum. Hani eğer böyle Bohemian Rhapsody izlediyseniz ve onun gazına gelip bu da güzeldir gideyim, MJ'den hani çok bayılmam, işte benim için normal bir adam falan diyorsanız 4 falan verebilirsiniz. Bunun sebebi şu: film olarak baktığınız zaman bir filmden ziyade biraz potpourri gibiydi. Birinin hayatını izliyor olmak çok heyecan verici bir akış değil. Sonuçta bir belgesel izlemiyoruz, bu bir film. Haliyle biraz potpourri gibi akıtmaktansa dünyanın gelmiş geçmiş en büyük starlarından herhalde başı çekebilecek bir ismin işini, yani filmini yapıyor olduğunuzda bence biraz daha üretim sürecinde ya da onun hayatındaki çok daha değerli, ilginç, az bilinen, hiç bilinmeyen gibi şeyleri göstermek sanki biraz daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani ben böyle şeyleri daha çok görmek isterdim. İsterdim diyorum çünkü yok değil ama bence bazı yerler gereksiz uzatılmış. Oralar gayet kırpılabilirdi ve daha Michael hayranlarını heyecanlandıracak şeyler eklenebilirdi. Açıkçası bu konuda bence Bohemian daha iyi bir dengedeydi. Yani hem o ikonik şarkıları dinletmeniz gerekiyor seyirciye hem de bir şey anlatmanız gerekiyor. Bu konuda bence Bohemian daha iyiydi diyebilirim. Bir parantez açmak lazım. Şimdi internette şöyle şeyler görüyorum. İşte Michael Jackson'ın burnunu yaptırma sebebi aslında o ZZ falan gibi. İşte bu neden filme böyle eklenmiş falan gibi şeyler var. Bohemian'da da buna benzer şeyler yaşamıştım. Böyle bir Queen hayranı bana abi yalnız o yılda o olmuyor. Konsere gitmeden önce onu öğrenmemişti falan gibi şeyler söyledi. Arkadaşlar bu belgesel değil. Bu bir film ve bu bir Hollywood filmi. Yani amacının ne olduğu çok belli. Yani biraz daha oyuncak satmak gün sonunda. Haliyle bu hani spesifik bilgileri doğru, yanlış ya da farklı zaman dilimlerinde vermiş olmalarına çok tutulmamanız gerektiğini düşünüyorum. Daha çok keyfine var işte, yani böyle şeyler olmuş, böyle şeyler biraz tweak edilmiş, biraz değiştirilmiş, tweak şey oldu. Bunları bence çok takılmayın derim. Bu benim önerim. Şimdi biraz spoiler'a girebilirim. Dediğim gibi bence spoilerlık bir şey değil çünkü zaten bildiğimiz bir şey anlatılıyor temelde ama yine de spoiler yemek istemezseniz ve bana küfür etmek istemiyorsanız şuradaki bir yerdeki zaman atlayabilirsiniz. Bu arada videoyu beğendiniz ya, yorum atabilirsiniz. Bak demin ondan bahsetmedim ama şu an bahsediyorum, yorum atabilir. Hatta spoiler yedikten sonra sövedebilirsin. Benden sana izin. Ciddiyim, yorum at. Şimdi filmi biraz daha derinlemesine girecek olursak film temelde Michael'ın babitskasıyla yaşadığı dertleri konu alıyor. Yani merkeze bunu alıyor aslında. Michael'ın biraz hayatını biliyorsanız zaten babitskasının ne kadar götelek bir insan olduğunu biliyorsunuzdur. Ve işte acılar çektirmiş, dövmüş falan filan gibi şeyler zaten olan şeyler. Yani temeldeki dramamız bu. Ve bir yandan da işte Michael ünlü oluyor falan filan gibi şeyleri yürütüyoruz. Ama şöyle, yani bu tabii ki çokça kez işlenmiş ve gün sonunda bir adamın hayatı anlatılıyor. Haliyle bu şekilde anlatılması normal ama burada sevdiğim şey şu oldu.
oldu derken ergenliğe girdim. Film Michael hissiyatıyla akıyor. Yani Michael'ın o içten sevgi dolu, ağaçları yıkmayın, dünya barışı falan o hissiyatı var ya, o çocuksu ruh diyeyim. Zaten çocukluğunu yaşamadığı için adam o ruh her zaman var. Haliyle o ruhta hissettirdi. Yani daha böyle hep içten. Film zaten çok böyle bir yakın plan. Yani hep böyle konuşmalar var falan. Bazen daha da yakın ama şu an o kadar ilerleyebiliyorum. Haliyle o stilini açıkçası beğendim. Yani böyle çok daha klasik, evet klasik bir drama ama bence keyifli bir hissiyatla anlatmışlar. Şimdi biraz dedikodu yapalım. Filmi Janet Jackson onaylamamış. Biraz babacı galiba. Janet onaylamamış olabilir ama film bittiğinde kalan tüm kardeşlerin ve çocuklardan ticari başarıyı ve paralarına para kattıklarını producer başlığının altında görebiliyoruz. Ama o başlığın altında Janet ismi yok. Haliyle filmin içinde de sanki Janet Jackson hiç var olmamış gibi bir durum var. Haberiniz olsun. Bu bana aynı zamanda şunları da düşündürdü. Janet Jackson dışında da bir şeyler eksikti. Mesela Potpourri'de Beat It'a geldiğimizde Michael'ın Beat It performansını izliyoruz. Ve bu performans sırasında gitar solosu kısmını mesela kullanmışlar. Yani sadece şarkı söylediği yerler değil, gitar solosu da var. Haliyle orada gözlerim açıkçası Van Halen'ı aradı. Çünkü o gitar solosu çok efsanevi bir gitar solosudur. Bunun dışında işte kayıt sürecinde işte bir takım böyle şeylerden bahsediliyor. İşte kayda girerken kapı çalar ve onu şarkının içinde tutarlar. O otantikliği sevdikleri için. Ve işte Van Halen stüdyoya girer, bir kere soloyu atar ve çıkar ve tekte müthiş bir solo atmıştır falan gibi bir olayı var. Haliyle gitar solosunu da filme koydun. Sanki Van Halen'ı koyman gerekiyordu gibi hissediyorum. Belki Janet Jackson gibi bir olay vardır, bilmiyorum. Aynı şekilde filmin son performanslarından bir yerde canlıda işte Michael Jackson'ın şarkının bir yeri gelir ve böyle Slash diye bağırdığı bir yer vardı. Ve Slash gelip işte solo atar, şarkıya eşlik eder, bir şey yapar filan. Yine çok öyle bir an vardı yani, dedim ki şimdi Slash geliyor galiba filan ve Slash demedi ve Slash gelmedi. Bilmiyorum, eksik hissettirdi. Belki gitarist olduğum için bu heyecana kapıldım. Normal biri hiç asla bununla ilgilenmemiş olabilir ama benim gözlerim aradı. Onun dışında filmin potpourri olması dışında, sürekli potpourri diyorum, şey yapmayın, o kadar da gazlanmayın ama yani bana o his geldiği için söylüyorum. Bence öyle. Ama onun dışındaki bence en büyük problemi şuydu. Michael Jackson tarihin en büyük artisti falan olabilir. Bunu şey olarak söylemiyor, işte en iyi müzisyeni dünyası falan olarak söylemiyor. Yani ticari olarak, başarı olarak, bilinirlik olarak, işte albüm satışı, film, hani yenilikleri, onları bunları gibi tüm kategorilerde böyle overall'la birleştirdiğinde muhtemelen en tepedeki isim falan. Çok büyük bir isimden bahsediyoruz yani. Yani Amerika'nın bir bölgesinde müzik yapan bir çocuk dünyayı öyle etkiliyor ki işte Bağcılar'da biri Michael Jackson dansı yapıyor ya da işte Afrika'da, orada burada her yerde birileri bunu yapıyor. Bu çok ciddi bir büyüklük ve filmde Michael hiç o kadar büyük değil. Yani şöyle, çocukluğundan başlayıp işte Thriller albümünü de yapıyor ve sonrası falan gibi bir aralığı anlatıyor. Ve yani en büyük olduğu vakitleri aslında görüyoruz. En büyüktür, işte az küçüktür falan, neyse. Yani çok büyük olduğu yerleri biliyoruz. Ama filmde o kadar büyük değil. Evet, daha içsel, daha ailevi bir şeyleri anlatıyor. Bu okey. Michael Jackson ne kadar büyüdüğüyle ilgili, yaş olarak söylemiyorum, ne kadar büyüdüğüyle ilgili bazı yerler de var. Evet, ama oralar hiç o kadar büyük hissettirmiyor. Hatta daha da garip, bana ilginç gelen, Thriller albümü 10 milyonlarca satmış. İşte klibi sinema salonlarında oynatılmış. Yani çok ciddi bir impact olan bir albümden bahsediyoruz. Michael ne kadar büyük bir artistse o albümde o kadar büyük bir albüm yani. Ve albüm o kadar büyük değil yani. Hatta Thriller klibi dedim ya, sinema salonlarında falan oynatılıyor. Yani Thriller klibine ya da Thriller'a ayrılan kısım Thriller şarkısı kadar bile olmayabilir. Alo. Tabii ki. Hı. Çok hızlı geçti. Yani başta bahsettim, yani bir şeyler kırpılabilir ve daha bir takım şeyler daha iyi anlatılabilir ya da daha detaylı, daha ilginç şeyler anlatılabilir dedim ya. Aslında tam olarak bundan bahsediyorum. Yani birçok şeyi gördük. Evet, çok tatlıydı ama yani onları görmeyip çok büyük bir artistin çok büyük bir iş yaptığını çok daha büyük görebilirdik diye düşünüyorum. Biraz oyunculardan bahsetmek istiyorum. Genel olarak cast çok benzer.
setti. Bu kadar benzer isimleri bulup herkesin tertemiz oynamış olması bence müthiş bir denk geliş herhalde. Onun dışında baba çok iyi. Kendinden gayet tertemiz, nefret ettiriyor. Görevini müthiş yapıyor. Jafar Jackson güzeldi. Gerçekten güzeldi. Yani ilk oyunculuğuymuş. Ben onu bilmiyordum. Kulağımı kaşıdım az önce video sırasında. Korkunç. İlk oyunculuğuymuş. Birkaç yıl türlü eğitimler vermişler, bir şeyler yapmışlar. Daha da Michael olabilmesi için falan ve bence sonunda bunu gayet güzel başarmışlar. Birkaç internette kayıt gördüm. Sesi gerçekten Michael'a çok benziyor. Onun dışında filmin bazı yerlerinde böyle şey oldum, hani şu suratını biraz kapatınca gözleri bayağı Michael Jackson'dı. Yani onu ne yaptılar bilmiyorum. Ama overall'da bence herkes gayet güzel oynamış. Ama bir kişi var. O velet. Küçük Michael. Küçük Michael çok korkunç. Michael'ın küçüklüğünü oynayan çocuk şov yapmış yani. Böyle keyiften dört köşe şekilde izledim o kısmı. Yani o kısım dediğim gibi film akışı olarak bence çok keyifli değildi. Ama çocuk çok iyiydi yani. Bu tip oyunculuklarda böyle müzik işlerinde, müzisyen de olduğum için şeye çok dikkat ediyorum. Hani ister istemez onlar işte playback bir performans falan yapıyor ya. Ne kadar onu hissediyor, ne kadar işte küçük mimikler, ağzı tutuyor mu, işte nefes alması vermesi falan. Abi çocuk yani kaç yaşındasın, ne ara Michael dinledin, ne ara Michael oldun dedirtecek kadar güzeldi bence. Gerçekten çok güzel oynadı. Oynamış. Oynaya yazdı. Bilmiyorum. İyiydi. İyiydi. Filmin sonu zaten Bohemian gibi. Yani aynı kalemden çıktı. Gerçekten belli oluyor o yapıya baktığın zaman. Sonunda konser sekansı izliyoruz. Hatta Michael severlerin böyle içine su serpen bir anı da onun içine koymuş. O yüzden onu beğendim. Keyiflendim yani. Özet olarak Michael severler için bir süredir Michael Jackson dinlemeyi unutmuş. Ya şöyle bir Michael aksın ya özledim diyenler için bence gayet keyifli bir işte 1,5-2 saat. Hatırlamıyorum filmin süresi şu an. Ben filmi izlerken biraz gerildim de çünkü şarkıları dinledikçe oram buram oynuyordu. İnsanları rahatsız etmek istemedim filan. Hala Michael Jackson seviyorsan gayet keyifli izliyorsun. Onda hiçbir sorun yok. Hatta IMAX'e gittim. Yeni bir IMAX salonuydu. Genelde salonları çok övmem ama gittiğim salonun hem görsel hem sound olarak, bu arada film sound olarak gerçekten güzel. O yüzden çok keyif aldım. Bence IMAX'te gidin. Bunu normal bir salonda ya da evde koltukta harcamanızı çok önermem. Onun dışında zaten Avengers Doomsday'de Michael'ı tekrar gör... Hayır öyle bir şey yok. Ama filmin sonunda, en sonunda falan bir tane daha mı gelecek ya acaba diye böyle bir şey çıkıyor. İnternette gördüğüm kadarıyla galiba onaylanmış bir şey yok. En azından ben bu videoyu kaydederken daha bir şey onaylanmamıştı. Ama ikinci film gelecekle ilgili söylenti var. Nasıl bir şey yapacaklar gerçekten fikrim yok. Ama ikinci filmin gelme ihtimali de var. MC'ye çok bayılmıyorsanız da Bohemian'ın gazına gelip buna da gideyim zaten aynı herif yapmış falan diyorsanız da başka böyle heyecan duyduğunuz bir film varsa önce ona gidin. Onu söyleyeyim. Ama eğer yoksa o zaman Michael'a gidip ki ya ortalama bir zevkle ayrılırsınız diye düşünüyorum ve videoyu beğendin, yorum yaptın. Kendi ses efektimi yaptım. Sen yorum yaptın. Abonesin, zaten abonesin. Zili filan çaldın ettin. Hype olduğunu düşünmüyorum ama varsa ona da her şeye bastın. Aşağıda takır takır bastın. Ben de ne yaptım? Seni ben de öptüm. Çünkü hak ettin. iPhone'da kendine iyi bak.